Evet arkadaşlar, bu çanta sapı için kullanmış olduğum kağıdın ebadı eni 4 santim, şöylesi 9,5 santim. Yani eninin 2 katının 1,5 fazlasını aldım. Ve kağıtlarımı şu şekilde karikatür dergilerinden kestim. Şimdi bunları bantlayacağım. Karikatürü bol olan kısımları yapıştırıyorum. Şurası olsun. Şurası. Evet. Şimdi bakın. Şu fazla olan kısımları şöyle içeriye katlayalım. Şimdi katlama tekniğini göstereyim size. Önce kağıdı ikiye katlıyorum boylamasına. Sonra arasını açıyorum. Yarıyı tekrar ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı şöyle döndürüyorum. İkiye katlıyorum. Ve ağız ağza getirip birleştiriyorum. Uzunlamasına tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle. Sonra yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra bu yarıyı da yine aynı şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ve katlama işim bitmiş oluyor. Sapın bir kısmını daha önceden yapmıştım şöyle. Bu şekilde takacağız. Şöyle tutuyorum kağıdımı. Tenha kısım, şöyle tenha kısım, bakın şuralar kalabalık. Buraları değil de mümkün olduğu kadar buraları kullanın. İlk etapta, yani öğrenme aşamasında bunları kullanın. Daha sonra zaten ustalaştıkça arkadaşlar bu kısımlardan da rahatlıkla girip çıkabilirsiniz. Şimdi şu şekilde birbirine geçiriyorum. Böyle çekiyorum. Bakın. Şöyle bir L harfi oluştu. Sonra bir tane daha alıyorum. Şöyle ya. Birini alttan sokuyorum. Bunu böyle 4 santim olarak almamın sebebi arkadaşlar, 2 sıra yan yana olacağı için geniş olsa böyle hantal bir şey olur. Onun için boyutunu küçülttüm bu çanta sapında. Bunu aynı zamanda çantaya kapak olarak da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle oldu. Şimdi bir tane daha alıyorum. Onun da şu kısım önde gelsin. Şuradan bakın kalabalık yere geldik. Bu durumda hemen şöyle yerini belirleyeceğim. Geçirdim. Sonra bunun da yerini belirleyeyim. Çünkü kalabalık yerde hangisi olduğunu anlayamadım. Bakın. Onu da bu boşluğa geçireceğim. Şöyle. Sonuna yaklaştım. Takıyorum yine. 40 tane yapacağım tam. Sadece omuz kısmını kaplayacak. Diğer kalan alanlara arkadaşlar örgü ya da zincir takacağım. Şimdi şunu da takalım şöyle. Bunu dikmek için de önce şu uç kısımları kapatmam gerekecek. Yani şu çatalla şu kısmı kapatmam lazım. Nasıl kapatıyordum arkadaşlar? Önce şu bizim kağıdımız var ya, katladığımız kağıt. Bu kağıdımızı şöyle ortadan ikiye kesiyorduk. Şuradan çıkmasına izin vermedim. Döndürdüm. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi şu araya yerleştiriyorum. Şu araya. Yakaladım ve soktum. Şöyle. Gördünüz mü? Yapıştı. Evet. Şu uç kapandı.
Şimdi diğer ucunu kapatacağım. Bunu da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle pirit sürelim kenarına. Şöyle. Şuradan şöyle ortadan çıkartacağım. Şuradan çıkmasına izin vermedim. Döndürdüm. Bir daha döndürdüm ve bunu ne yapıyordum? Şu ucunu birazcık uçuruyorum ve şu araya, şunun yanına hemen sokuyorum. Sürüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi iki tarafı da kapandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kenarları bitirdim. Kapattım kenarları. Şimdi dikişe başlıyorum. Dikiş sırasında arkadaşlar isterseniz şu aralara boncuklar da koyabiliriz. Ama ben boncuk koymayacağım. Şuradan geçiriyorum. Ve ipimi ucunu şöyle şu vaziyette içinden geçiyorum ki çıkmasın diye. Şöyle çekiyorum içeriye. Heh. Şuradan şöyle dışarıya çıktım. Önce şu uçları birbirine tutturacağım. Şu uçla şu ucu birbirine tutturacağım. Şöyle. Bakın. Tuttu. Buradan şöyle geçiyorum. Şöyle. Buradan tekrar buraya geçiyorum. Bu tarafa. Buraya bir tur daha atıyorum. Tamam. Tekrar giriyorum. Bakın burası bayağı sıkıştı, gördünüz mü? Şuraya geliyorum. Bu sefer bir alta indim. Oradan buraya geçiyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Yine buradan böyle bu tarafa geçiyorum. Buradan böyle ve buradan tekrar buraya. Arkadaşlar şuraya. Buradan böyle. Bakın bu sefer burayı dikeceğim. Şimdi burası dikildi. Burayı dikeceğim. İçli ve dışlı olaraktan arkadaşlar bunları dikeceğiz. Sonra uç kısmına ya zincir takacağız yahut da örgüden sap ilave edeceğiz. Veya kumaştan bir sap yaparsınız. Bakın bu çok amaçlıdır arkadaşlar. Mesela şu çantamda mesela bakın aynı modeli yaptım. Bunu kapağı kapatmak için kullandım. Şöyle. Bu şekilde kullandım. Evet, bunu böyle başa kadar dikeceğim. Gördüğünüz gibi değişik bir çanta sapı yaptım. Araları boş.
Arzu ederseniz şu boşluklara boncuklar koyma imkanınız olur. Koyarsanız daha güzel olur. Ama ben hani omuza gelen kısım olduğu için omuzda bir tahribat yapar korkusuyla boncuk koymadım. Sade yaptım. Şu bağlama yerlerinden dikmeye gerek kalmadan şöyle bir halka geçirerek zincir taktım ve zincirin ucuna da bu şekilde bir çengel takarak bir çantaya tutturur vaziyete getirdim. Arkadaşlar çanta sapıyla ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.